Naili, İstanbul'da 1608-1611 yılları arasında doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. 19. yüzyıl şairlerinden Manastırlı Naili'den ayrılması için Naili, İkadim diye anılır. Babası maden kalemi katiplerinden Piri Halife'dir. Bu nedenle, Naili'den kaynaklarda, Pirizade, diye söz edilir. Divanından edinilen bilgiye göre zayıf ve hastalıklı bir bünyeye sahip olan Naili, küçük yaşta anne ve babasını yitirmiş, bütün ömrü maddi ve manevi sıkıntılarla geçmiştir. Eserlerinden, iyi tahsil gördüğü, Farsçayı iyi bildiği anlaşılmaktadır. Babası gibi maden kaleminde çalıştı ve bu dairede serhalifeliğe kadar yükseldi. Bu memuriyette iken ömrünün son yıllarında bilinmeyen bir sebeple Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa tarafından sürgüne gönderildi. Bir kasidesinden bir müddet sonra İstanbul'a döndüğü öğrenilmektedir. Şiirlerinde hayatının zorluk ve sıkıntılarla geçtiğini söyleyen şair geçimini sadece maaşı ile sağlamış olmalıdır. Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Naili'nin bir kardeşi olduğu onun ölümü üzerine yazdığı bir mersiyeden anlaşılmaktadır. İstanbul'da vefat eden şairin Kandilli'deki Sümbüli dergahına gömüldüğü ve sonradan günümüzde ortadan kalkmış olan Beyoğlu kabristanına nakledildiği belirtilmektedir. Naili'nin edebi kişiliği. Naili'nin edebi kişiliğinin bileşenleri su sözcüklerden oluşur: gazel, sevk, ihindi, ıstırap ve tasavvuf. Naili daha çok, gazel şairi olarak tanınsa da diğer nazım biçimleriyle yazdığı şiirlerde dikkati çeker. Naili'nin gazelleri onun edebi şahsiyetini en iyi yansıtan şiirleridir. Gazellerinin büyük bir kısmı tasavvufidir. Türk edebiyatı tarihinin ilginç şairlerinden biri olan Naili sevk, ihindi üslubunun da öncülerindendir. Yenilik arayan 17. asır şairleri arasında diğerlerinden daha belirgin bir farklılık ortaya koymuştur. Bu farklılığı ona sevk, ihindi sağlamıştır. Naili'nin edebi şahsiyetinde bu üslubun bütün özellikleri görülmektedir. Derin ve girift anlam, insan mantığını zorlayan hayaller, daha önce kullanılmamış mazmunlar, ıstırap, tasavvufun ruhu olgunlaştıran engin sükuneti ve kendisinin bu sükunete erememekteki üzüntüsü. Anlaşılması zor zincirleme tamlamalar, az sözle çok şey anlatma gayreti, yeni kelimelerle zenginleştirilmiş ince ve süslü dil zevki onun şiirlerindeki genel özelliklerdir. Naili'nin bir ıstırap şairi olmasında ıstırabın Hint üslubunun genel vasıflarından biri olmasının yanı sıra yaşadıklarının da rolü vardır. Bestelenmeye son derece müsait ve bugün için bile kolayca anlaşılan musammatlarıyla Türk şiirinin ilk şarkı şairi kabul edilir. Naili'nin müseddeslerinden ucu onun bütün şiirlerinin özeti gibidir. Bu şiirlerde şairin aşamadığı ihtirasları, acıları, umutsuzlukları, dünyaya bağlılığı, tasavvufta ilerleyememenin üzüntüsü anlatılmıştır. Naili'nin eserleri. Naili'nin bugünkü bilgilere göre, bilinen tek eseri Mürettep Divanı'dır. Şair, divanını hayattayken kendisi tertip etmiştir. Şimdiye kadar 30 civarında yazma nüshası tespit edilmiştir. Divanı-i Naili, ilk defa Mısır Bulak Matbaası'nda basılmıştır. Haluk İpek'ten tarafından Naili Divanı'nın yazma nüshaları karşılaştırılarak hem bilimsel neşri hem de popüler baskısı yapılmıştır. Naili'nin bir gazeli. Huyundan o şuvun dil, bir rüsva ile geçtik. Her hatvede bin şek ve ca ile geçtik. Cemşit, İskender, Menişizcam ile güya. Kim bahır, gamı hücre, mina ile geçtik. Dil verdiğimiz yara nigah-ı gazabından. Tasvire mecal olmadı ima ile geçtik. Mestane nukuş, isuver, aleme baktık. Her birini bir özge temasa ile geçtik. Çok faris, mülk, sühanı nailiya biz. Rehvar, giran, cünbiş, imana ile geçtik. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.